bakım ve ikmal çalışmaları tamamlanan Oruç Reis sismik araştırma gemisi limandan demir alarak, test çalışmaları için Akdeniz'e açıldı. Oruç Reis gemisinin limandan ayrılması bile Yunanlıları korkutmaya yetti. Doğu Akdeniz'de 35 gün sismik araştırma yaptıktan sonra bakım ve ikmal çalışmaları için Antalya limanına demirleyen Oruç Reis gemisi limandan ayrıldı. Oruç Reis gemisinin bakım ve ikmal çalışmalarının tamamlandığı, gemide bulunan cihazların test edileceği öğrenildi. Test çalışmaları için Doğu Akdeniz'e açılan Oruç Reis gemisinin bir süre daha Antalya açıklarında olacağı kaydedildi. Oruç Reis gemisine eşlik eden Ataman ve Cengiz Han gemilerinin ise hala Antalya limanında beklediği belirtildi. Öte yandan Oruç Reis gemisinin Antalya limanından ayrılarak Doğu Akdeniz'e açılması Yunanistan'da korku yarattı. Yunan basını, Oruç Reis gemisinin Antalya limanından ayrılışına sayfalarında yer verdi. Yunan basını, Türkiye'nin, istikşafi görüşmeleri ve Avrupa Birliği zirvesi öncesi meydan okumaya devam ettiğini yazdı. Türkiye'nin, istikşafi görüşmeleri ve Avrupa Birliği zirvesi öncesi Oruç Reis gemisini silah olarak kullandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü formatta bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Zirvede, Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması ve diyalog kanallarının işletilmesi için yakalanan nispi ivmenin karşılıklı adımlarla korunması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin daima diyaloğa ve müzakereye vurgu yaptığını, onca tahrike rağmen sağduyulu ve soğukkanlı tavrından taviz vermediğini ifade etti. Almanya'nın arabuluculuk çabalarını takdirle karşıladıklarını dile getiren Erdoğan, istikşafi görüşmelerin ve diğer diyalog kanallarının canlandırılması noktasında sağlanan mutabakatın nasıl ilerleyeceği hususunda Yunanistan'ın atacağı adımların önemli olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türkleri dahil, tüm tarafların katılımıyla düzenlenecek bölgesel bir konferanstan herkesin yararına olacak olumlu ve yapıcı kararlar çıkacağına inandığını söyledi. Perşembe günü başlayacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine yeni bir soluk getirmesini umduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyi niyetle Gümrük Birliği Anlaşması, vize serbestisi ve göç mutabakatı konularında somut adımlar atılması halinde Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden olumlu bir mecraya taşınabileceğinden şüphe duymadığını ifade etti. Türkiye, Limni Adası'nın Lozan ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edildiği için Ege'de yeni Navtex ilan etti. Yayınlanan duyuruda, Limni Adası'nın antlaşmayla belirlenen statüsü ihlal edilmiştir, denildi. Yetkililer, bildirinin 24 Eylül saat geçerli olacağını duyurdu. Öte yandan Yunanistan'ın dört gözle beklediği Avrupa Birliği zirvesinin ertelendiği belirtildi. Zirvenin Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel'in ekibinden bir kişinin koronavirüs olması ve Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1 Ekim'e ertelendiği açıklandı.